Herkese selam, ben Erkut Özen. Japonya'nın Osaka kentine gelen herkesin ziyaret ettiği Osaka Kalesi'ndeyiz. Osaka Kalesi'ni gezeceğiz, Osaka'yı gezeceğiz ama daha öncesinde ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi hemen bir beğen tuşuna basıyoruz. Eğer hala abone olmadıysanız, ki olmadığınızı zannetmiyorum ama yine de ben söylemiş olayım, abone oluyorsunuz ve birkaç kelamda olsa yorum yapıyorsunuz. Böylece kocaman bir aile olup birlikte dünyaları gezmeye devam edelim. Ben Erkut Özen, Osaka'yı gezmeye başlıyoruz. Osaka Kalesi, Japonya'nın tarihini şekillendiren kale olarak biliniyor. Japonya'nın en görkemli ve tarihi açıdan en önemli kalelerinden biri. Hem Japon tarihindeki büyük savaşlara tanıklık etmiş hem de zaman içinde defalarca yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Osaka'nın kalbinde yer alan bu kale, samuray döneminin ihtişamını, Japonya'nın birleşme sürecini ve modernleşme dönemini gözler önüne seriyor. İşte bu videoda Osaka Kalesi'ne biraz daha yakından bakacağız. Osaka Kalesi 1583 yılında Japonya'nın en büyük savaşçılarından biri olan Toyotomi Hideyoshi tarafından inşa ettirilmiş. Hideyoshi Sengoku dönemi, yani savaşan devletler dönemi olarak da adlandırabiliriz bunu. Japonya'nın kaos içinde olduğu bir çağda ülkeyi birleştirme hedefiyle hareket eden bir lidermiş. Oda Nobunaga'nın varisi olarak Japonya'da güçlü bir yönetim kurmaya çalışan Hideyoshi hem politik hem de askeri olarak rakiplerine üstünlük sağlamak için Osaka'da devasa bir kale inşa ettirmeye karar vermiş. Osaka Kalesi Hideyoshi'nin gücünün ve prestijinin bir sembolü haline gelmiş. O dönemde Japonya'nın en büyük ve en güçlü kalesi olarak kabul ediliyormuş. Bu sayılar ne kadar doğrudur bilinmez. Ama kaleyi inşa etmek için 100.000'den fazla işçinin çalıştırıldığı kayıtlara geçmiş. Devasa taş bloklar kullanılarak yapılan bu kale Japonya'nın en büyük taş surlarından bazılarına sahipmiş. Özellikle Higoishi adı verilen en büyük taş 130 ton ağırlığında. Japon mühendislik harikalarından biri kabul ediliyor hala. Kale inşaatında su yolları ve taş taşıma teknikleri açısından o dönemin tabii ki en ileri teknolojileri kullanılmış. Ancak en ileri teknoloji her zaman olduğu gibi aslında insan gücüymüş. Toyotomi Hideyoshi ölümünden sonra oğlu Toyotomi Hideyori kaleyi miras alıyor. Ancak bu sırada Japonya'nın kontrolü Tokugawa Ieyasu'ya geçiyor. 1614'te Tokugawa şogunluğu Toyotomi ailesinin Osaka'da güçlenmesinden rahatsız olarak Osaka kış kuşatmasını ya da Osaka Rui no Jin olarak bilinen kuşatmayı başlatmış. Toyotomi ordusu kalenin güçlü duvarları sayesinde ilk saldırıya karşı direnebilmiş. Ancak 1615 yılında Tokugawa ordusu yeniden saldırmış ve bu kez Toyotomi Hideyori'nin güçleri tamamen yenilmiş. Hideyori ve annesi Yodo Dono Tokugawa ordusunun kaleye girmesiyle intihar etmiş. Böylece Toyotomi ailesi tarihten silinmiş. Ve Tokugawa şogunluğu ile Japonya'da 250 yıl sürecek bir barış dönemi başlamış. Tokugawa Ieyasu Osaka Kalesi'ni ele geçirdikten sonra kaleyi yıktırıyor. İşte bu kaleyi yıktırıyor ve yeniden inşa ettiriyor. Mevcut Osaka Kalesi'nin surları ve hendekleri büyük ölçüde Tokugawa dönemine ait. 1868'de Japonya'da Meiji restorasyonu yaşanıyor ve Tokugawa şogunluğu artık sona eriyor. Modernleşme sürecinde Osaka Kalesi askeri bir üs olarak kullanılıyor. Ancak 1868'de Boshin Savaşı sırasında kale büyük ölçüde tahrip oluyor ve bir kez daha yıkılıyor. 1931 yılına gelindiğinde Osaka Kalesi'nin yeniden inşasına başlanıyor ve bugünkü görünümüne kavuşuyor. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında kale Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bombardımanı nedeniyle büyük zarar görüyor. 1997'de yapılan restorasyon çalışmalarıyla kale Japonya'nın en popüler tarihi noktalarından biri haline geliyor ve günümüzdeki bu haline kavuşuyor. Kale günümüzde bir müze olarak hizmet veriyor. İçerisinde Toyotomi Hideyoshi'ye ait zırhlar, savaş planları, tarihi belgeler sergileniyor.
kat kat çeşitli müze salonları oluşturulmuş ve kalenin en üst katı 360 derece Osaka manzarası sunan bir gözlem terası adeta. Osaka Kalesi hakkında birçok efsane de var. Örneğin bunlardan bir tanesi devasa altınlardan oluşan bir hazinenin Osaka Kalesi'nin altında bulunduğuyla ilgili söylenti. Bugüne kadar hazine bulunamamış olsa da bazı araştırmacılar kalenin altında gizli tüneller ve saklı odalar olduğunu bularak bunların daha büyüklerinin olduğuna da inanıyorlarmış. Aslına bakarsanız Osaka Kalesi'nin en güzel göründüğü dönemler tabii ki Japonya'nın o ünlü sakura mevsimi. Aslında sakura mevsimin içerisindeyiz ancak daha sakura ağaçları henüz filizlenmedi. O yüzden de Osaka Kalesi de o güzel görüntüyü vermek için biraz daha bekliyor. Birkaç gün daha, belki birkaç hafta daha, ama sonrasında çok daha güzel bir hale gelecek. Osaka Kalesi'nin bu ana binası, içerisi dediğim gibi müze olarak kullanılıyor ama aslına bakarsanız dışarıdan böyle 4 katlı gibi gözükmesine rağmen içeride 7 kat var. Asansörü beklemek isterseniz uzunca bir sıra oluyor. Asansörle en üst kata çıkmak mantıklı. Daha sonra aşağıya dolaşarak yine çember şeklinde daireleri, katları dolaşıyorsunuz ve bir rut var. O rutu takip ederek çok da kolay bir şekilde etraftaki sergileri, müzeleri görmüş oluyorsunuz. İçerisi tabii ki ücretli. Bugün için 600 yen, yaklaşık 4 dolar civarında bir giriş ücreti var. Girişte kendiniz alıyorsunuz makinelerden bileti ve Osaka Kalesi'ni geziyorsunuz. Etraftaki çevre surları yani oldukça etkileyici gerçekten. Buraya kadar gelmişken de çevre surları en az bu kale binası kadar dikkat çekiyor. Şu anda aslında gezdiğimiz bölge eski kale yerleşimin tahkimatlarının bulunduğu yerler. İçeride bununla ilgili çok güzel maket planları da yapılmış. Onları da güzel bir şekilde hayalinizde canlandırmak için gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Surlar, bakın, bu iç surlar denilen bölge aslında. Bu iç surlarla dış surlar birbirine yapı olarak çok benziyor. Hemen bu ana binanın altında da o taş bloklardan yapılmış kısımlar var. Ancak hendekler, çevresinde bulunan hendekler çok daha etkileyici. Japonya'ya gelen bütün turist grupları eğer Osaka'ya uğruyorlarsa, ki çoğunluğu uğruyor, Osaka Kalesi ana programda yer alan noktalardan biri. Burada yine kalabalıklar, çeşitli şovlar yapan Japon gençlerini seyrediyor. Bir takım para kazanma amaçlı gösteriler yapıyorlar. Ve böylece kalenin etrafında gezip turlayıp bu güzel görüntüleri hafızalarımıza kaydediyoruz. Osaka Kalesi'nin bulunduğu nokta tabii ki yüksek bir nokta ve etraftaki manzara da 7. kata çıkıldığında, en üst kata çıkıldığında, bakın orada seyir terası var. O seyir terasından bu güzel görüntüler çok güzel bir şekilde seyredilebiliyor.
Nefis yerler geziyoruz yine. Bu da tabii ki böyle bir kompleks olduğunda burada da kocaman böyle bir tapınak var tabii ki. Japonya'ya geldiğinizde bayılacağınız noktalardan bir tanesi Osaka Kalesi. Osaka Kalesi'nin içerisinde bu bahçeler gibi gözüken kısmı aslında eski yine sarayın çevresindeki, kalenin çevresindeki yerleşim birimlerinin olduğu yerler. Bugün park olarak geçse de nefis bir alan olduğunu o dönemden beri harika korunduğunda gösteren bir işaret diyeceğim ama aslında tam olarak öyle değil. Çünkü normal şartlarda burası her ne kadar belli bir döneme kadar korunmuş olsa da o yıkımlar, savaşlar buranın gerçek anlamda yok olmasına neredeyse neden olmuş. İşte şimdiki dönemde yeniden yapılarak en azından bir dönemin ruhunu taşıması yeniden sağlanmış. Bakın Hendek tarafını şuradan daha güzel görmek mümkün. Biraz etrafına doğru bakarsak surların o dönem için, o dönemin şartlarında, o dönemin teknolojisi ve silahlarıyla ne kadar zor bir şekilde kuşatıldığında bile ne kadar zor bir şekilde ulaşılması zor bir yer olduğunu gösteriyor Osaka Kalesi'nin. Hendek o dönemlerde de yine bu şekildeymiş.